Hüseyin selamlar. Hoş geldin Selamlar. yayınıma. Hoş bulduk. Herkese Merhabalar. de Kolay gelsin. selamlar. Hüseyin Kantürk'le beraberiz. Kendisi X'te yaptığı yakın geleceğe ait çok merkezli dünya öngörüleriyle tanınıyor. Seni tanımayanlar, seni tanıyanlar öngörülerinin çıktığını bugünlerde daha iyi görüyor Hüseyin. Bu ilk bölümde de seni tanımayanlar için şöyle konulara genel bir giriş yapabilir miyiz bu ilk bölümümüzde? Tabii. Özellikle ilk sorum SEHAM nedir? Şimdi Sehem konusuna girerken önce şunu söyleyelim. Şimdi dünyada İngiltere ile başlayan, değil mi? Amerika ile devam eden bir Anglo-Sakson düzen yaşadık. Yani bu hadi 1800'lerden itibaren alsak bugünlere getirebiliriz. Şimdi burada e, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda İngiltere aslında yükseliş dönemini tamamlamış oldu. Ve duraklama dönemine girdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere için gerileme çağı başladı. Gücü aynı tabii. Aynı yapı içinde, Anglo-Sakson yapı içinde Amerika Birleşik Devletleri teslim almış oldu. Bugüne kadar da bunlarla geldi bu iş. Ama geldiğimiz noktada artık Amerika'nın bunu sürdürebilir bir gücü kalmadı. Ne ekonomik olarak böyle bir gücü kaldı, ne askeri olarak, ne de teknoloji olarak bunu tek başına sürdürebilecek bir gücü kalmadı. Bunun karşısında düzenin altında aslında yüzyıllardır mağdur olan diyeyim, kaybeden tarafta olan birincisi Almanya, Avrupa merkezli yapı. İkincisi Türk İslam dünyası, ortadaki yapı. Ve Orta sonunda kuşak. da Çin ve bunların da aslında bir çatı altında toplayan küreselcilerin bir oluşumu bu SEM dediğim yapı. Bunu aslında da Kissinger döneminde altyapısı başladı. 1970'lerde Kissinger'ın Çin'i yükseltme hamlesiyle bu ilk adım atılmış oldu. Şimdi bu SEM'in içinde ne var dedik? Ne yapmak istiyor? Bu SEM öncelikle ulaşmak istediği amaç Avrasya'nın kenar kuşağını tutmak. Aynı zamanda merkezini de tutmak. Çünkü değil mi, bu genel bir teoridir. Avrasya'nın kenar kuşağını tutan Avrasya'yı tutar. Avrasya'yı tutan dünyayı tutar. SEM'in de ilk yapmak istediği şey bu. Bu çatı altında ne yapmış olacak o zaman? Birincisi bir bacağı bunun Avrupa Birliği. Bir bacağı burası. İkinci bacağı ne? Türk İslam dünyası. Evet, ortada. Çin'e Ve giden yolda ortada. yani orta kuşak yolunda merkezi zaten. Son tarafta ne var? Çin. Şimdi bu SEM'in bunu başarabilmesi için önünde 3 tane engel var. Yani bu hattı tutabilmesi için. Şimdi bu düzen kurulurken zıtlar üstünden dengeyle de yürür aynı zamanda. Bir tarafında Rusya vardı. Zıtlar dengesinin. Bir tanesi Hindistan. Çin karşısında bir set kurdular. İkincisi de İran. Sonuncusu da İran. İran'da aynı zamanda Türk dünyasını Rusya ile beraber Ruslar, Ermenistan ve İran üstünden bir duvarla Türk dünyasını bölme vazifesi vardı. Şimdi bu son gelişmelerden de zaten ortaya çıkan ne? Hindistan üstünde yıllardır anlattığım konu artık gerçek olmaya başladı. Hindistan ve Pakistan savaşı artık başladı. İlk yapılacak şeylerden bir tanesi buydu. Bu SEM'in başarmak zorunda olduğu şey Hindistan'ın bölgede tasfiye edilmesi gerekiyor. Bunu da neyle yaparsın? Bir Türk İslam dünyasıyla bunu başarabilirsin. Hindistan dediğimiz yerde ne var? İşte aşağı yukarı nüfusu 1,3 milyar civarında. İşte bu yıl sonu 1,5 milyar bekleniyor ve bunun da evet, 200 milyonunu Müslümanlar oluşturuyor. Son o da baktığımda bu. Hintliler 200 milyon diyor. Yani Ya Hindistan'ın söylediği bu. Belki orada 300-400 milyon Müslüman var. O da ayrı bir şey. Yani kesinlikle. yalan söyledikleri yüzde kesindir yani. Söylediği rakamdan çok da 2 katı orada Müslüman vardır. Ama sadece içindeki Müslümanlar da değil, etrafında Pakistan'da, Endonezya'ydı, Bangladeş'ti. Aşağı yukarı 1 milyar civarında bir Müslüman yaşıyor bölgede. Hint Yarımadası, Endonezya dahil. E, Kendi içinde de 200-300 milyon, belki 400 milyonu bulan bir Müslüman nüfus var. Bu başlayan savaş uzun sürecek. Şimdi bugün Pakistan'la Hindistan'ın ilk sürtüşmesi başladı. Arada Keşmir bu taraflarında çatışıyorlar. Yani sorunlu bölgelerde çatışıyorlar şu anda. bu tempo arada bir düşebilir. Sanki bir ateşkes gelmiş gibi olabilir. Ama arkası kesilmeden devam edecek. Nasıl ki Rusya değil mi? Kırım'a girdi. Birkaç yıl geçti aradan. Döndü, bu sefer de Ukrayna'nın diğer bölgelerine girdi. Yani savaş temposu düştü. Bir daha yükseldi. Aynı orada olduğu gibi burada da ara ara tempolar düşecek ama tekrar tırmanacak. Aynı zamanda kendi içinde de Hindu-Müslüman çatışmasına dönecek bu.
Çünkü ona Toplamda benziyor. Çünkü Hintliler Pakistan saldırılarından sonra şoktalar. tabii. Şimdi bir de Bu içeriği Hintliler kamuoyuna daha da yansıdığı zaman ordularının tabii, orduların bu kadar çatışmalar zayıf başlayacak. olabileceğini de tahmin etmiyorlardı. Yani Pakistan'ın bu kadar güçlü olacağını da tahmin etmiyorlardı. Şimdi oradan başarısızlık öfkeye dönüşecek içeride yaşayan İçeride. Müslümanlara karşı. Şimdi bu bu üçü aslında aynı şey. Yani Ukrayna Rusya savaşı, Rusya. aşağıda Pakistan Hindistan'la başlayıp zaman içinde içine Endonezya'yı da dahil olacağı, Bangladeş'in de dahil olacağı, Hindistan içindeki Müslümanların da dahil olacağı çatışma ve aşağıda en son Türkiye ile İran'ın yaşayacağı savaş, bu hat boyunca e, yeni dünyayı kurmak için yapılacak savaşın 3 ayrı cephesi. Aslında bunların tamamı tek bir savaş. Siyasi hedef olarak tek bir amacı hedefliyor. Yani Şimdi bu anladığımız kadarıyla Çin'le Avrupa Birliği'nde, şu anki Avrupa Birliği olarak bahsediyoruz. Çin'den Avrupa topraklarına kadar giden hem karayolu hem evet, deniz yolu için bir ön açma diye evet. söyleyebilir miyiz? Yeni Şimdi İpek yolları için. bu hattın güvenliği için kontrolünün bu sehemde olması lazım. Yani Hı hı. Avrasya'nın kenar kuşağının askeri olarak, ticari yolları olarak bütün güzergahın sehemin kontrolü altında olması lazım. Yani sehem dediğim Avrupa Birliği, Türk İslam dünyası ve Çin'in kontrolü altında olması lazım. Hindistan, İran ve Rusya orada olduğu sürece bunun başarılması mümkün değil. Bu amaçla zaten bu üç devleti tasfiye edecekler. Aynı zamanda peki ne yaşanıyor? Trump gelmeden önce bunu çok anlattım aslında. Hem geleceğini de söyledim. Geldikten sonra bunları yapacağını da söyledim. Şimdi peki neden geleceği bu kadar kesindi Trump'ın? Trump kendisi açıkça söylüyor. Diyor ki küreselcilerle savaşa geldim. Evet, küreselciler sanki bunu önlemeye çalışıyormuş gibiydi değil mi? İşte yok suikast girişimi vesaire. Ama aslında onlar da gelmesini istiyordu. Çünkü amaç zaten savaşı başlatmak. Yani işi artık sona erdirmek. 1970'te başlayan süreci nihayete erdirmek için böyle bir profile ihtiyaçları vardı. Yani önce eskiyi yıkalım. Kendi adamlarımızla eskiyi yıkalım. Bu daha iyi biliyor nasıl yıkılacağını bu sistemi. Çünkü bu sistemden gelme bir insan. Eski sistemi yıkalım. Sonra yenisini getirelim. Trump Şimdi da bunun görevlisi. evet, Trump ne yaptı? Geldiğinden beri tam da anlattığım gibi aslında Avrupa'yı sürekli itekliyor. Evet. Ordunun Bir önceki 4 çekildiğini yıllık döneminde de aynı ama şekildeydi. aynısını yaptı yine. Sürekli itekliyor. Bunun amacı ne? İstiyor. Aslında Trump da yapmak istediği şey Avrupa'nın da faydasına, onları özerk hale getirecek. Kendi Avrupa'nın ordunuzu içindeki, kurun, kendi kendinize Avrupa'nın yetin. içindeki damar da bunu istiyor zaten ama uygun koşullara bir türlü ulaşamamıştı. Yani aslında Anglo-Saksonlarla ya da İngiliz, Amerika ile Avrupa'nın ilişkisi öyle bir müttefiklik falan değil. Mecburiyetten Avrupa'yı Amerika işgal etti. 30-40 bin Amerikan askeri Almanya'da, Avrupa'nın her yerinde Amerikan askerleri var. Aslında Avrupa kıtası da işgal altında. Şimdi Avrupa Amerikan işgalinden kurtulacak. Kendi ordusunu kuracak. Süreç ilerledikçe daha fazla özerk hale gelecek ve Rusya Savaşı'ndan sonra da Avrupa Birleşik Devletleri'ne giden yol açılacak ve özgüveni gelecek. Zaten bu savaşa Amerika'nın dahil olmaması lazım. Şimdi Trump elinde sonunda savaş başlamadan Avrupa'dan, yani Trump'ın başlattığı süreç diyeyim, Avrupa'dan askerleri çekecekler. Pasifik daha da azaltacaklar sayıları ve Amerika bu Avrupa ile Rusya'nın savaşına dahil olmayacak. Belki NATO dağılacak oraya gelmeden önce. Zaten Trump'ın şu anda söyledikleri Yani en fazla Hindistan-Pakistan çatışmasına yani karışmam olmasa da diyor. olur ama biz karışmıyoruz diyor. Yani Karışmam. olsa da olur, olmasa da olur. Biz Sonunda karışmıyoruz. Rusya ile Avrupa Savaşı'na da biz karışmıyoruz diyecek. Ve Avrupa'nın zaten değil mi, kendi özgüvenine ulaşıp Birleşik Devletler yolunda gidebilmesi için gelip onu birinin kurtarmaması lazım. Kendi başına bunu başarması gerekiyor. Ve zaten bunu da yapacak. Değil mi? 1 trilyon euroluk savunma harcamaları için açıklamalar yaptılar. Avrupa'da bunu insanlar Avrupa'yı biraz fazla küçümsüyor. Yani 500 milyonluk bir coğrafya orası. 20 trilyon dolar gayri safi hasılası var. Her türlü savunma sanayi teknolojisinin altyapısı var. Ee, Diyorlar ki ya işte oradan asker çıkmaz. 500 milyonluk bir coğrafyadan 2-3 milyonluk asker çıkar. Hiç kimse Yani şu çıkmasa anda orada teknolojide gerideler mesela. Öyle diyelim. Sanayisi iyiydi. Teknoloji gelmedi diyelim. Fakat
Frankfurt'ta Almanlar yeni bir şehir kuruyor. Teknoloji üzerine, teknolojiyle ilgili silahlar yapmak üzere. Ya Yani çok rahat, yine toplayacaklar. hele Rusya'yı yenecek kadar bir orduyu çok rahat Avrupa inşa eder önümüzdeki 7 yılda. Bunu yapacak para da var. Toplamda 500 milyon nüfus az değil mi? Rusya aslında hata da şu. Şimdi insanlar diyor ki ya yaşlı kıta. Tamam, yaşlı, haklısın. Yaş ortalaması Rusya da 42. yaşlı. Rusya da yaşlı. Orada da Rusya 42 da yaş yaşlı. ortalaması. Orada Evet. 150 milyon nüfus var. Yaş ortalaması 42. Burada 500 milyon nüfus var. Yaş ortalaması 42. Artı Avrupa'nın içinde bir sürü göçmen var mı? Müslümanlar gitmiş. Hiçbir şey olmasa oradan ordu toplarlar. Yani zaten Kesinlikle. Ukrayna'da 1 milyonluk bir ordu var. İlave Avrupa'nın buna sağlayacağı katkı 2 milyon daha. Yani 2-3 milyonluk bir orduyla Rusya'yı ve ellerindeki teknolojiyle, imkanlarla, maddi kaynaklarla çok rahat o savaşın üstesinden gelecek Avrupa. Bunu Peki göreceğiz. bu savaştan sonra Rusya ve Avrupa durumu ne olur? Avrupa'daki ülkelerin durumu ne olur? Avrupa Birliği yeniden bir yapılanmaya gidecek. Şimdi, Belki bu sayıda ülke olmayacak şimdi içlerinde. Avrupa'da e, Rusya Savaşı'ndan sonra federasyon bir kere daha dağılacak Rusya'da tabii. Şimdi nasıl insanlar buna da ya yok nasıl olacak diyor ama Sovyetler de dağıldı. Ee, Evet. bunlar normal. Rusya'nın o alanı tutacak ne gayri safi hasılası var, ne nüfusu var, ne teknolojisi var. Bir değil mi askeri savunma gücü var diye bahsediliyordu. Dünyanın ikinci büyük ordusu deniyordu. Aslında o kadar da bir ordusu da yokmuş. Olsaydı demek ki şu ana kadar Kiev'e 50 kere girerdi. 2 yıl, 3 yıl oldu. Ancak Tabii o tabii hatta yani. Tabii Kore'den ki. asker dilenerek hale Şöyle geldi. de bir Yani şey var. Ara not olarak söyleyeyim. Putin'in arada sırada söylediği şey var. Biz Avrupa ülkesiyiz diye. zaten Yani Rusya'nın batı kesiminin daha çok yerleşim yeri olması, batıya doğru yaslanması. zaten nüfusunun neredeyse tamamına yakın diyeyim ya. Yani Uralların doğusunda kalan yerde çok Evet. az insan sayısı var. E, koskoca Sibirya arazisi yukarıya doğru devam eden bütün hat boyuncaki toplasan nüfusları yani, 10-20 milyonu geçmez herhalde. Çoğunluğu yani ülkenin %90'ı Uralların batısında yer alıyor. Şimdi federasyon bir kere daha yani Sovyetler nasıl dağıldı, ülkeler koptu. Federasyon bir kere daha dağıldığında aslında Rusya dediğin topraklar Uralların batısında kalan yerler. Aslında Evet. Avrupa'nın coğrafi haritası da Urallara kadardır. Yani Avrupa dediğin Evet. kıta aşağı yukarı mesela haritaları açarsak görürsünüz. Urallara Kesinlikle kadar öyle. olan kısmı Avrupa denir. Kalan kısım Asya, tamamı da Avrasya değil mi? Putin'in Şimdi açıklaması da o yöndeydi. Biz Avrupa ülkesiyiz. Avrupa ülkesi. Zaten e, tarihsel olarak da yani biz oraya da ait değiliz ama Ruslar tarihsel olarak da Avrupa'nın bir parçası aslında. Federasyon şu anda mesela bu da biraz dinleyen arkadaşlara nasıl olacak gibi gelebilir ama federasyon dağıldıktan sonra da Rusya Avrupa Birliği'nin bir parçası olacak. Şimdi ya savaştığın ülkelerle nasıl olacak bu iş diyene de şunu söyleyeyim. Biz İngiltere'yle şimdi düşman mıyız değil mi? Evet. İngiltere 2 milyon Türk askeri şehit oldu Birinci Dünya Savaşı'nda. Değil mi? Onlarca parçaya ayırdı Osmanlı'yı. Ama döndük savaştan sonra İngilizlerle müttefik olduk. Aynı NATO'nun içindeyiz. Yunanistan'la değil mi? Aynı NATO'nun içindeyiz. Ve Evet. elimizden gelse mümkün olsa Avrupa Birliği'ne de girmek için can atıyoruz. Yani o Rusya'daki zamanın durum getirdiği şartlar ülkeleri yani birleştirecek bir şekilde. Yani. Ruslar hatayı dönecek. Nasıl ki biz sorumluluğu Osmanlı'ya atıyoruz. Geri kalan hiçbir yapı sorumlu değildi. İşte bunlar işte Vahdettin sorumluydu. Şu sorumlu, bu sorumlu. Onlar gitti. Yeni Onlar da dönemde bulur birini. onlar da Putin'in üstüne atar. Zor bir şey değil. Bu, Der ki ya Putin bu zaten beceriksiz adamın biriydi. Ülkeyi mahvetti der. E, imparatorluğumuzu dağıttı der. Kalan Ruslar da Almancı olur. Nasıl biz değil mi? İngiliz eğilimli olduk. Bunlar da Almanca olur ve çok rahat bir şekilde onu benimser Rus halkı da. Savaştan sonra birkaç yıl içinde Uralların batısında kalan Rus toprakları Avrupa Birliği'nin bir parçası haline gelmiş olur. Ve sonunda da Avrupa Birleşik Devletleri savaş kazanmış, bir ordusu olan, kendi alanını kendisi koruyabilen bir imparatorluğa dönüşmüş olur. Ve Kanada'da değil mi? Şimdi eskiden evet. çok ütopik geliyordu. Kanada'nın Avrupa Birliği'ne dahil olacağını söylediğimde yani hatta gülüyordu insanlar ama şimdi değil mi? Evet, Kanadalıların evet. kendisi söylüyor. Ya Avrupa ile daha mı yakın olsak? Avrupa Birliği'ne biz de mi girsek? Ve savaş bittiğinde Amerika kendi içine
çöktüğünde Kanadalılar da, çünkü Kanada'da 20 milyon nüfus var. Tamam, arazi büyük, yeraltı kaynakları var, şu var, bu var, ama kendi başına devam edecek bir pozisyonu yok Ya yani. İngiliz Onlar ve Fransız kantonlarından oluşan tabii. Sadece yani kuzey zaten boş. Sadece kesinlikle. Amerika, sınıra yakın yerlerde şehirleşmeler var. Onlar da Avrupa Birliği'nin bir parçası olacak. Avrupa Birleşik Devletleri'nin. Yani ben bunu aslında birkaç sene önce modern imparatorluklar çağı diye tarif etmiştim. Çünkü ülkeler artık tek başına e, ayakta durabileceği bir dönem değil. Yani küçük küçük Evet. ülkelerin bir arada eski işte şehir devletleri pozisyonu gibi kalıyor artık. Yani ulus devlet eski dönemin, eski çağların şehir devletleri pozisyonunda kalıyor ve tek başına ekonomisini, çünkü üretim de artık dünya satına yayıldı. Yani hiçbir ülke tek başına bir şey üretemiyor. Ne yapıyor? Diğer ülkelerden bazı parçaları alıyor, kendi birleştiriyor, bir sanayi kuruyor. Kolektif olarak bir arada üretiliyor aslında. Şimdi Yani bunu bu böyle çok olunca merkezli dünya dediğimiz yerin Avrupa Birliği, Avrupa kısmını bravo. böyle anlattık. Rusya'nın da Evet, içine dahil olduğu, hatta evet, Kanada'nın da dahil bravo. olabileceği bir durum var. Diğer Şimdi tarafta Çin bekliyor. Çin, evet, Çin zaten 2000, kendi 2000 başına, yılından beri teknolojiye yatırım yapan, yani küreselcilerin Amerika'dan kalkıp Çin'e geçmesiyle şu anda işte 2000 yılından beri 25 yıl geçti. Ve Çin'in yani yaptığı teknoloji bize gösterdiklerini izliyoruz şu işte anda. Çin uçaklarının görüyoruz Hindistan'da ne yaptığını. Pakistan-Hindistan savaşında görüyoruz. Hem Rus uçaklarını vuruyor. S-400'ü vuruyor. Dönüyor Avrupa'nın uçaklarını Fransızların vuruyor. uçağını vuruyor. Çok rahat. Yani Çin, bazıları Türkiye'de Çin yok olacak, yıkılacak, kağıttan kaplandı, dağılacaktı, yıkılacaktı diye hikaye anlatsa da Çin güçlenerek geliyor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani bu Yani işte gerçeği. küreselcilerin oraya taşınmasıyla en az 20 yıl hazırlandılar ve şimdiki bir 5 yılda onları görüyoruz ve göreceğiz de daha fazlasını. Şimdi özellikle Hindistan'da dağıldıktan sonra Çin'in önünde e, dünya, şimdi tam Çin okyanus kıyısında ama adalarla çevrili vaziyette. Adaların hepsini de bir şekilde, değil mi, düzen içinde Amerika o bölgelerle anlaşmalar yapmış. Çin okyanusa açık olsa da aslında bir kara devleti gibi kalıyor. Aynı Rusların başına gelen şey aslında. Rusya niye bir türlü yani Sovyetler zamanında bile bir türlü gerçek bir küresel güç olamadılar. Sebebi de o kadar büyük bir coğrafyaya sahip olmalarına rağmen Deniz aslında kara yolu. ülkesiydi. Yani kuzeyde buz denizinin yanına sıkışmış bir kara ülkesi gibi. Çin'in şu anki sıkıntısı da biraz o. Yani tamam, okyanus kıyısı olmak çok önemli çünkü. Yani mesela Amerika niye Amerika oldu? İki okyanusa da kıyısı var. Yani bu stratejik olarak çok güzel bir konu. Ama Yani işte Çin'in de mesela limanlar yoluyla dünyaya açıldığını görüyoruz. İşte evet, Pakistan'da yaptığı büyük bir liman var. işte bunun güvenliği için, yani Hindistan dağıldıktan sonra Çin'in önü tamamen açılmış olacak Avrasya'da. Yani diğer ülkeler de buna artık karşısına çıkmaz kimse. Limanlar üstünden, diğer yanına çektiği oradaki ufak ülkeler üstünden artık önü tamamen açılmış olacak. Yani ne olmuş oldu? Avrupa bir güç olarak çok merkezli dünyada ortaya çıkmış oldu. Çin yine oradan çok merkezli dünyada bir güç olarak ortaya çıkmış oldu. Ama arada bir İşte geldiğimiz bölge nokta baş, şimdi bizi bizim olduğumuz ilgilendiren, bölge. kısma geldik. Şimdi burada bir de Türk İslam dünyası bir merkez olarak ortaya çıkacak. O da yani bu böyle bir hediye değil. Yani alın buraları da siz yönetin, hadi arkadaşlar diye bir konu değil. Bunun kurulması için, çünkü Türk İslam dünyasına ihtiyaçları var. Nasıl ihtiyaç var? Hindistan yüzünden ihtiyacı var. Evet. Hindistan'ın yıkılışı, Hindistan Çin'le savaşmayacak. Yani Çin gelip kendisi Hindistan'la savaşmayacak. Hindistan'la kim savaşacak? İşte görüyoruz artık, Pakistan savaşacak. Peki Pakistan savaşırken ne oluyor? Her gün Hint medyasından görüyoruz, Türklere ulaşmaya başlıyorlar. Ya Türkler gönderiyor, Türkler yapıyor. Bu işte dönecek, bize de gelecek. Başka kim? Endonezya bu işe dahil olacak. Yani bu işi, Hindistan'ı yıkacak olan Türk İslam dünyası. Şimdi Malezya diyebilirler ki ya dahil. biz o zaman, efendim, Malezya Türkiye'de dahil. Malezya, Endonezya, Maldivler, bunlar da dahil. Yani Türk İslam dünyası bu işi yapacak. Şimdi bazıları diyebilir ki ya biz arkadaş Çin'in taşeron, Avrupa'nın Çin'in taşeronluğunu mu yapıyoruz? Ya bu bir beraber bir kazan kazan işi. Şimdi Hindistan'ın, Rusya'nın yıkıldığı yerde, İran'da dahil, Türk İslam dünyası kanatları açılır. Hegemonya alanı genişler. Bu ortaya çıkacak yeni devletlerden, İran'ın içinden, Rusya'nın içinden yeni bağımsız Türk devletleri çıkacak ve bunlar TDT'ye dahil olacak.
Tarihte de bir örneği var Hüseyin, şunu söyleyeyim. 1500'lü yılların ortası, işte bu 16. yüzyıl oluyor. Evet. Burada işte Osmanlı'nın en fazla sınıra sahip olduğu zamanı düşünelim. Aynı Evet. yıllar. Hemen yanımızda şu anki İran topraklarında bir Safavi devleti var. Onlar Evet. Türk. Bunun Arkasında yanında Babür Şahlar var ve onlar da Türk. Hindistan, Pakistan, Afganistan tüm bölgeye sahip bir Türk devleti. Çin Onun kuzeyinde tabii. yine Türklerin olduğu alanda Buhara'sı, Horasan'ı, yine bir Türk devleti. Ve bunlar 1500-1600 yılları arası inanılmaz bir şekilde o bölgeyi yönetiyor. Şimdi düşmanın arkadan dolaş diye bir laf var. Evet. Şimdi İngilizlerin Osmanlı'ya gelip saldırmadan önce yaptığı şey Babür'ü yıkıyor, Safavileri yıkıyor. Osmanlı'nın arka tarafını boşaltıyor. Oradan gelen Sonra Arap topraklarından beslenmeyi, o beslenmeyi kesiyor. İnsan kaynağından kesiyor, lojistiğini kesiyor, ticaret yolunu kesiyor. Osmanlı'yı ekonomik olarak darboğaza sokuyor. Ondan sonra en son gelip Osmanlı'ya saldırıyor. İşi bittikten sonra da arkasıyla bağ bir daha kurulmasın diye duvar kuruyor. Yani bunu insanları görmek lazım. Yani Rusya, Ermenistan, İran öyle bir sınır koymuş ki senin açılma. bir daha o tarafa doğru açılma. Aslında Anadolu için istedikleri ikinci şey de hemen güneyinde bir tane PKK devletiydi. O zaman ne olacaktı? Doğuda Rusya, Ermenistan, İran'la bir duvar. Güneyine de PKK üstünden bir duvar. Değil mi? Irak'tan Sen başlayıp sadece Ege ile İç Anadolu'nun belli bölgesinde kal. Sen zaten bu duvarı da örseydi, Yunanistan'da biliyoruz zaten, o ayrı bir duvar. Evet. Yani senin yaşama şansın yok artık. Yani Büyümek zorundasın. yok. Yani Büyümek zorundasın. Türkiye için tek seçenek vardı. Ya bu duvarlara teslim olacaksın, sonra kurbanlık koyun gibi gününün gelmesini bekleyeceksin. Evet. Mücadele edeceksin. Bu duvarları yıkacaksın. Kendine bir alan açmak zorundasın. Zaten bunlar böyledir. Ya bu iş mecburiyetler insanı harekete geçirir. Türkiye'de bir mecburiyetin içine düştü. Biraz önce Avrupa'nın mecburiyeti gibi. Aslında aynı, bak, bravo. Avrupa'da kendi içinde mecburiyete düştü. Amerika'da kendini çekiyor. Ortada kaldı. Ordusu yok. Diyorlar yani Avrupa Birliği dağılır. Dağılamaz ki. Nasıl dağılsın? Avrupalılar görmüyor mu? Çil yavrusu gibi dağıldığında yusarlar. Onlar tam aksine korku bunları bir araya getirecek. Çaresizlik, mecburiyetler bir araya getirir. Zorluk bir araya getirir. Yani zorluktan bir şey çıkar. Yoksa refahtan, rahatlıktan, kolaylıktan yeni bir şey ortaya çıkmaz. Bir şeyin ortaya çıkması için bir zorluk olması gerekiyor. Bir enerji oluşması gerekiyor. Nasıl Avrupa'da böyle bir şey oldu? Türkiye için de aynısı geçerli. Bir mecburiyetle karşı karşıya kaldı, gitti, değil mi? Karabağ da biz, Azerbaycan tabii ki asıl. Ama ona destek verdi kardeşlerine. Orada bir duvar yıkıldı. Şimdi bir mecburiyetin içinde kaldı. Değil mi? Ruslar geldi, 33 askeri şehit etti. Amerika her gün işte Suriye'ye girerseniz şöyle yaparım, böyle yaparım, ekonomimizi yıkarım. Yıktılar da, değil mi? Çok hasar da verdiler. Ama Daha Türkiye, sonraki bölümlerde, bu ilk bölümümüzde, daha sonraki bölümlerde Türkiye'nin Afrika'daki Somali, Sudan üsleri, işte en son Maldivlere verilen bir hücum bot var. Onun karşılığı Maldivler yine doğalgaz ve petrol aramasına izin verdi ve sonra da İsrail pasaportu taşıyanların ülkeye girişini yasakladı. Maldivler 2021'di galiba. Demiştim ki Maldivler'de Türk üssü olacak. Twitter'da yine. Tabii bir sürü arkadaş şakalar veren makara. Burası neresi? Turistik bir yer. Maldivler'de ne? Türkiye ne? Hani, ama bütüne baktığın zaman bunun zaten olacağı ortada. Yani sen bu hatta Rusya, Hindistan ve İran üçlüsüyle Türk İslam dünyası savaş verir. Tabii Rusya işi Avrupa Birliği'nin konusu ama yine biz de ucundan dahil olunur yani. Asıl Hindistan ve İran zincirin iki halkasıyla savaşacak olan Türk İslam dünyası. Bunları tasfiye edecek Türk İslam dünyası. Sen bu olacaksa Maldivler'de olacaksın, Somali'de olacaksın, Cibuti'de olacaksın, Hint Okyanusu'nda olacaksın, Umman Denizi'nde olacaksın. Tüm deniz yolları, limanları. Senin donanman buna uygun olacak. Şimdi ben 2021'den beri hep söylüyorum, işte Türk donanması okyanusu açılacak. Bu da tabii çok absürt geliyordu. Ya nasıl yapsın falan. Şu anda şöyle söyleyeyim. Değişen teknolojiyi insanlar gözlerinin önüne getiremiyorlardı. Yani
Nedir eski teknoloji? Uçak gemisi. Böyle bir hedef şeklinde dolanan bir uçak gemisi, büyük uçak gemileri. Şimdiki otonom silahları kimse aklına getiremiyordu. Yok. Bunu da Yani zamanla daha da fazla göreceğiz. şu anda tabii çok karışık gözüküyor işler. Şimdi Evet. işte biraz bugüne kadar anlattığım masal gibi duran konular gerçek, real politik haline dönüşse de insanlar hala ya bunlar nasıl olacak bu işler? Yok böyle değildir. Şu işte Amerika burayı verdi. İşte Çin şunu yaptı. Köklü bir devlet Amerika, İsrail çok bölgede inanılmaz güçlü ve köklü bir devlet. İşte bu Bunların söylemlerle işte buraya nasıl geldik. çıkacak Türkiye gibi Tabii bir tabii. sürü sana tereddütleri var. Haklılardı bazı yani. Şimdi tabii sonuçta insan cebine bakıyor. Gündelik hayatına bakıyor. Bir zorluğun içinde bunun içinden bu nasıl çıkacak diye tereddüt ediyordur. Ama tarih böyle. Mesela değil mi? Öyle. Anadolu Selçuklu dağıldığında küçük küçük bir sürü beylik vardı. Sonunda bir tanesi doğru zamanda, doğru yerde, doğru ittifaklarla bir tanesi sıyrıldı. Bir imparatorluğa dönüştü. İmparatorluk oldu. O yıkıldı. Ama Türkiye'nin şansı şu, yıkıldığında küçük bir beylik halinde kalmadı. Her şeye rağmen koca bir Anadolu'yu tuttu. Ve Yani dünyaya uyum sağladı hızlı bir şekilde. evet, hızlı bir O şekilde günkü dönüştü. dünyaya uyum sağladı. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hızlı bir dönüşüm yaşadı, şartları değiştirdi. Buna uygun adımlar yaptı. Şimdi konjektür zaten pardon, bu çağda da yapamıyorsan hiçbir zaman yapamazsın. Şartlar o kadar müsait ki Türkiye lehine. Yeni bir dönüşüm var ve bu dönüşüm için bu iki yapının yani AB ve Çin'in artı küreselcilerin Türkistan dünyasında ihtiyacı var. Bu da karşılıklı kazan kazan bir şey. Yani yoksa kimse kimsenin hayrına bu işin içine girmiyor. Herkesin kazanacağı bir iş. Tabii bu çok merkezi dünya çok horozlu çöplüğe benzer. Yani çok uzun Kesinlikle. sürecek bir hikaye değil. Ama sonrası da bir sonraki konunun işi. Bizim odaklanacağımız Yani bu konu bahsettiğimiz tarihler zaten 2030-2032'leri tabii konuşuyoruz o biz. Çok dönemlere kadar. uzakta Yani değil. 7-8 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Yani çok yani uzak bir zaman değil artık yani. Uzak değil. İşte yaklaştık artık yani. Bu dönem içerisinde çok merkezli yeni dünya kurulurken Türkiye'de buradaki başat rolünü üstlenecek. Bundan kaçacak bir yer yok. Kesinlikle. Kesinlikle. İnsanlar ne kadar istese de istemese de bu olacak yani. Hüseyin çok teşekkür ediyorum bu ilk bölüm için. Böyle bir genel Herkese de konuştuk, sonra detaylarına gireceğiz zaten. Seni anlatırız. tanımayanlarla da bir tanıştıralım dedik ilk bölümümüzde. Aynen. Eline sağlık. Ayrılırken arkadaşlar, bu ara dinleyenler, izleyenler bizi sorularla destekleyebilirler. Çünkü bütün sorularınıza yanıt vereceğiz bir şekilde. Ayrılırken çok değinmediğin bir öngörün var mı dünyada herhangi bir yer için? Ya aslında dün de öyle ufak bir bahsettim de belki 4-5 yıl olmuştur. İngiltere yani yazdım ama insanlar çok da dikkatini çekmedi. Herhalde olması ihtimali sıfır diye görüyorlardı. İngiltere'nin bu işler bittiğinde tamamen imparatorluğun dağılacağını düşünüyorum. Yani hanedan da dahil. Nasıl ki Alman hanedanı yıkıldı gitti, Rus Çarlığı yıkıldı gitti, Osmanlı'nın hanedan yıkıldı gitti. Dünyada kalan son hanedanlıklar Kuzey Avrupa'da kaldı. Tabii Asya'da Japonya vesaire var ama bu bölge için söylüyorum. Kuzey Avrupa'da kaldı ve aslında onun da kalmasının sebebi İngiliz hanedanı. Ve İngiliz hanedanı da bu sürecin sonunda yok olup gidecekler. Yani İngiltere o 1600'lerde oluşturduğu Birleşik Krallık yapısı dağılacak. İskoçya dağılacak, ayrılacak. İrlanda da ayrılacak. Geriye Galler. İngiltere ve Galler kalacak. Şimdi hanedan da yıkıldıktan sonra devletin adı bile değişebilir. Yani orası artık Galler Cumhuriyeti olarak da anılır. Nasıl ki Osmanlı İmparatorluğu dağıldığında yeni kalan devlete biz Türkiye Cumhuriyeti dedik. Adını bile değiştirdik. Onlar da adını bile, bayrağını bile değiştirebilir. Yani işte arada bir İngilizlerin rengi kalır. Bayrak bile Galler bayrağı olarak devam eder orada. Yani tabii bu şu anda insanlara biraz şey gelmiş olabilir. Çok uçuk gelmiş olabilir ama Sinyallerini alıyoruz ama yani kraliçenin gitmesi, kralın hastalığı. yani savaşın hemen arkası. Yani 2034-35 savaş bitse desek birkaç yıl içinde İngiltere bunu yaşayacak. Çünkü her imparatorluğun başına geliyor zaten birincisi mi? Evet, bir İkincisi yükseliş ve çöküş. İngiltere'nin Kanada bir uçta Avustralya, o Birleşik Krallığı tutacak bir gücü yok artık. Ne öyle bir askeri gücü var, ne ekonomik gücü var. Bu alanı tutacak gücü yok ve şimdi yeni merkezler ortaya çıktığında Çin orada Asya'nın
doğusunu tutmuş, Avrupa Birleşik Devletleri haline gelmiş. Yani o Kanada'yı, Avustralya'yı elinde tutamaz artık. Öyle tutamadığında kendi ülkeni de tutamazsın. İskoçya'da hadi arkadaş ben gidiyorum der, İrlanda'da der, Galler de der. İşin sonunda da derler ki hanedana ihtiyacımız yok arkadaş. Çok iyi. İlginç. Yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkürler Hüseyin. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ ol.